Herkese merhabalar. Eee, Bugün piramitlerden ve dünya genelindeki piramitlerden bahsedeceğim ve Hazreti İdris'ten bahsedeceğim. Yani İdris, eee, bizim dilimizde İdris olarak biliyoruz. Mısır tarihçesinde bilge tanrısı Tot, Yunan mitoloji tarihinde Hermes olarak biliniyor. Budizm'de de Buda olarak biliniyor. Mayalar tarihinde de Katsal olarak biliniyor. Sümerler'de ise Enik olarak biliniyor. İbrani İbrahim soyunda ise Ahno olarak biliniyor. Bizim dilimizde de yani dinimizde de İdris olarak biliniyor. Yani şuna gelmeye çalışıyorum. Yani bu Hazreti İdris'i bildiği hayatını öğrenip ve yaptıklarını öğrendiğimiz zaman bu zamanımızı çok daha iyi anlayabiliyoruz. Yani varoluşumuzu, nedenlerini bu zamana kadar. Yani şöyle bir Mısır'da bir heykeli var zaten bunun. Heykeli üzerinde, sütun üzerinde şu sözler yazıyor. Onun ben kendisine ilim verenlerden oldum. Önce şöyle başlayalım. Önce tüm ilimler herkese öğretti. Yani Hazreti İzzet'ten bahsediyor. Önce tüm ilimleri herkese öğretti. Ve herkese açık bir şekilde. Sonra ilimlerini kapattı. Şundan dolayı kapattı. Yani herkes her şeyi bildiği zaman bazı insanlar düşü nefislerine yenik düştükleri için bu ilmi kötülüğe kullanmaya başladılar ve dünyada kaos, her şey buradan kaynaklanıyor zaten. Yani iyilik için kullanılmadı, kötülük için kullanıldığı için Hazreti İzzet kapattı zaten. Sadece alim ve bilgili olan, yani alim olan bir insan zaten her şeyin farkındadır. Bundan dolayı sadece alim olan insanlar bazı şeyleri anlayabiliyor. Yani genel baktığımız zaman. Sonra demek istediğim de şu. Herkes öğrettikten sonra sadece bilgi olan insanlara sakladı. Eğer birisi bir gün varlıkla alakalı veya yaratılışla alakalı sırları merak edip öğrenmek isterse bilgelik seviyesine gelmediği sürece zaten anlayamaz. Ona ilk 30 zümrüt tabletler indirildi. Yani bunda vahiy meleği getiriyor. Yani Cebrail diyelim, vahiy meleği. Doğanın varoluşunu ve tüm sırlarını, yani aslında her şeyin tüm ana maddesini öğretiyor. Dünyanın varlığını, nasıl iç içe olduğunu, her şeyin maddesel boyutta ve metafizik boyutunda her şey iç içe olduğu için bazı şeyleri, yani toprağı yukarı kaldırıp tekrardan aşağı inip kaynatıp içindeki demiri çıkarıp veya bakırı veya diğer madenleri çıkarıp farklı farklı şeyler yapabiliyor. Daha sonra yaratılışın sırrı ve her şeyi e, bilim burada bütün yaratılışın sırları. Yani Hazreti İdris'in kitabesinde, yani 104 tane kitap e, gönderildiğine göre dünyaya, insan Ademoğluna, bu yaratılışından bu zamana kadar nedenleri belli zaten. Hepsi iç içe açıklıyor sırlarını, bilmem diğerlerini ve şuna bakıyorum. Vahiy meleği 4 defa Hazreti İdris'e tabletlerin üzerine yazı yazması için onun yanına iniyor tekrardan gökyüzünden ve artık neredense
Yani biz gökyüzü diye tabir ediyoruz da. Yani aşağıdaki olanlarla yukarıdaki olanlar her şey bir. Birden var olduğumuza göre yani her şey birden var olduğuna göre bir maddesi dediğimiz yani birlikten, e, Allah'ın var etme gücünden. Bütün her şey bir olandan gelmektedir. Demek istediği yani her şey Allah'tan gelmektedir. Tek ana sebebi buydu. Ve bunları geçeyim, ana noktaya geleyim. Mısır'a ilk başlanmıştı. Ee, Kabil. Evet, Kabil diye geçiyordu orası bildiğim kadarıyla. Evet, o tarihteki yazan tam şeylerini not almaya çalışıyorum da. Kabil e, bölgesine, Kabil yani yarım Arap Adası'nda bir yerde bir şehir var. Yani o derece yüksek, Kabil'in soyundan gelenler o derece yani teknolojik olarak da yükseliyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Yani büyük sütunlar bilmem neler lüks her şey, dereler, şelaleler yani cenneti aratmayacak bir şehir olduğunu düşünün. Hazreti İdris buradaki insanlara her şeyi yani buradaki insanlar kendini bu devirde yaşadığımız sapıtmalar hiç bir şey yani oradaki sapıtmalar daha fazlasıyla yani aslında hemen hemen aynı şeye geliyor. Herkes çığırından çıkmış. Yani kimse kimseye adaletli, hak, hukuk ne olduğunu bilmiyor. Yani herkes birbirinden sadece menfaati olduğu sürece yani dürüstlük, e, eşitlik, saygı, sevgi bu tarz bir kavram hiçbir şekilde kalmamış. Bunlara sadece dürüstlüğü ve adil olmayı, eşit olmayı, e, neden yaratıldıklarını ve ne için bu dünyada olduklarını ve saçma sapan inanışlar içinde bulunmamaları için e, sürekli uyarıda bulunuyor ve bunu pek fazla kaydeye alan olmuyor. Sadece aralarında 1000 kişi yani koskoca bir şehirden 1000 kişi inanıyor ve o da en son yani bunların arasında durmaktansa kötülerin arasında ben de kötü olmaktansa benimle birlikte olan herkes biz buradan göç edeceğiz diyorlar ve göç et göç etmeden önce tabii diğer inananlar da e, İdris'in yanına geldikleri için diyorlar ki bu kadar güzel şehri nasıl bırakıp gideriz? Bunun kadar güzel bir yer bulamayız. Ve onun esnasında bunlar tabii daha iyisini de buluruz dediği için Hazreti İdris ve herkes Hazreti İdris'i takip ediyor ve Nil Nehri'ne etrafında dolaşırken orada istedikleri gibi bir yer buluyor ve sonra e, onunla birlikte gelenlere diyor bu nehir diyor oradaki bıraktığımız nehir gibi aynı her şey yemyeşil güzellik bilmem ne. Yani onun gibi binlercesini sayıyor. Sonra inşaya başlıyor. Yani tabi bu zaman zarfı içinde tüm ilimler verildiği için Hazreti İdris'e yani toprak nasıl işlenir, e, demir nasıl işlenir, enerji boyutu, metafizik boyutu yani ağaçların yapraklarını dair sayabilen bir peygamber. Yani rüzgarları emri altında tuttuğuna göre yani rüzgarı, yağmuru, frekanslarını biliyor. Yani nasıl hareket ettiğini, dünyanın işleyişini, dünyadaki manyetik alanın nasıl çalıştığını, her şeyini bildiği için ilk piramitleri Mısır'da başlıyor. Bu videomda özet geçeceğim ve hepsini detaylı bir şekilde açıklayacağım sonraki videolarımda. İlk piramidi orada yaptıktan sonra ve orasını geliştirmeye başlıyor. Ve geliştikten sonra orası yani halk refaha ulaşıyor. Yani bu bıraktıkları şehirden çok daha üst seviye bir şehire oluşmaya başlıyor Mısır'daki olan şehir. Bugünkü piramitlerin olduğu yer. Yani o derece teknoloji oluyor ki ilim yani tekerleğe bile ihtiyaçları yok yani bu zamanki gibi biz tekerlek kullandığımız için araçlarda onlar çok daha üst seviyede bir araç kullanıyorlar yani. Ondan sonra orası geliştikten sonra e, İdris dünya üzerine göç ediyor. Yani çünkü sadece
insanoğlu orada değil, dünyanın her yerine yayılmış durumdalar. Çünkü zaman bayağı bir ilerlemiş Adem'den sonra ve bir sürü dünya üzerinde kavimler, yani topluluklar oluşmuş. Topluluklar oluştuktan sonra kademe 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 her gittiği yerde farklı piramitler yaratıyor işte. Yaratıyor dedim, yapıyorlar. Oradaki halka öğretiyor. Tarım nasıl olur, hastalıklarla alakalı bilimleri, e, tüm yer altından çıkan zenginlikleri nasıl işleyeceklerini ve bina yapımını, e, zaten Hazreti İdris yıldız, yani galaksi, yani bugün galaksi dediğimiz yani evrenin işleyişini çok iyi bildiği için hangi yıldızın e, ne kadar enerji ve ne kadar ne yaptığını her şeyi bildiğinden dolayı e, frekansla çalışmaları, bugün baktığımız zaman örnek veriyorum, Göbekli Tepe'de hep astronomiyle alakalı şeyler vardı. Yani bunların tarihi Hazreti İdris'e dayanır. Yani bu da ortalama herhalde, yani bugün 5000-6000 senelik dediğimiz şey, yani onun üzerine bol bol sıfırlar koymak lazım. Yani ortalama bir 100.000 seneye falan dayanır tahminimce. Yani buradaki tarihe göre hesap ettiğin zaman ortalaması ve oradan sonra Yunanistan, yani oradan geçiyor İtalya tarafları, Amerika kıtası, yani aklınıza gelebilecek dünyanın her yeri, Mayalar, yani bugün Maya piramitlerine baktığınız zaman inanılmaz şahlı ve modern, lüks, yani bugün Atlantis dediğimiz bölge, yani oradaki oluşum ve o derece yüksek bir teknoloji var ki artık, nasıl söyleyeyim, madde boyutunu geçiyorlar, e, metafizik boyutuna geçebiliyorlar ve maddeyi de tekrardan madde boyutuna gelebiliyorlar. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, ışınlanma gibi bir teknoloji buluyorlar. O derece üst seviyedeler. Yani bugünkü dediğimiz araç, yani araçlara bile gerek ihtiyacı yok. Işınlanma teknolojisi seviyesinde bir şey. Yani ışınlanma teknolojisini diyelim. Yani çünkü iç açısından bakarsan molekülleri parçalayıp tekrardan birleştirme bir teknoloji buluyorlar. Ve her yerde bu piramitler var. Yani Asya'ya gittiğinizde Çin'de var. Hindistan'a gittiğinizde o Buda heykellerinin olduğu oralarda var. Daha ileri gidip Endonezya taraflarında, e, yani aklınıza gelmeyecek, İngiltere'de Stonehenge, e, Orta Balkanlarda, tam hatırlayamıyorum hangi ülkede, e, Makedonya'da mı, orada da piramitler var. Hangi ülke olduğunu bilmiyorum, Makedonya veya diğerinde. Malta Adası'nda, yani bunlar gibi binlercesi var. Yani her yerde. Bunlar şu anlama geliyor. Yani her yerde bir enerji döngüsü var. Çünkü piramitlerin ana temel yapış noktası dünyanın çekirdeğindeki demirden enerji alarak ve onları, yani bugünkü Nikola Tesla'nın sarmal bobini yaptığı ve yani ampule dokunarak, yani nasıl lambayı yaktıysa bundan 150 sene önceki teknoloji, yani bize göre teknoloji diye sayıyoruz da, yani bunu çok çok daha üst seviyesinde teknoloji yapılmış. Aslında Nikola Tesla da bir papaz çocuğu olduğuna göre bu da bilimle, dinle, ilimle, bilimle alakalı çalışmaları olduğu için yani bu tarz şeyleri çok daha iyi ayırt edebiliyor. Yani her şeyin ana temel noktasına baktığın zaman yine dinlere dayanıyor. Yani din dediğimiz olay, yani sadece din, yani bir şeye bağlanmak veya ibadet etmek açısından bakmayın. Din dediğimiz olay e, düzgün yaşamayı, dürüst olmayı, adil olmayı, e, eşit davranmayı, hiç kimsenin kimseden bir farkı olmadığını e, adil bir şekilde yaşamayı, hiç kimsenin hakkını gasp etmemeyi, yani zorla hiçbir şey yapmamayı, herkesin kendi isteğiyle her şeyi yapması, sevgi, yani her şey sevgiyle alakalı. Ve bunları insanlara öğrettik için insanlar da bir zaman sonra tabii e, çığırından çıkmaya başlıyor. Neden? Çünkü teknolojiyi buldukları için bu sefer e, ömürleri de uzamaya başlıyor. Yani 1000 seneleri buluyor, 1000 seneleri geçiyor.
kendi fiziğindeki molekülleri yenilemeye başlayınca insanoğlu ve bu sefer uzun ömürler olunca e, yani aşırı derecede yüksek bir teknoloji ve zaman geliyor. E, tabii bunun uzun zaman tüm dünya üzerinde 100 şehir ya, e, yaptığına göre yani her bu 100 şehirden hesap ettiğin zaman teknolojik akımları insanların ne kadar geliştiğini ve teknolojinin ne kadar üst seviyede olduğunu düşünürsek e, yani sınırsız bir şekilde. Sonra Azrail geliyor. Bunu Azrail görünce bu tabii bir anda ilk etapta korkuyor tabii. E, diyor hayır diyor, canımı almaya mı geldin diyor. Hayır diyor, yani seni izlemeye geldim diyor. Yani herkes diyor sana hayranlıkla, sevgiyle baktığı için diyor, ben bile sana diyor gökten imrenerek sevgiyle baktım diyor. Senin yanında olmak için, muhabbet etmek için. Yani bu aslında daha uzun bir hikayesi var da yani kısacası pratiğini anlatmaya çalışıyorum. Ve sonra bunların hepsini dünya üzerinde yayıldığı için insanlar ilk başta o zaman çok güzel bir yaşam biçiminde uyguladıkları için tabii Hazreti İdris de diyor ki benim senden diyor 3 dileğim olacak diyor. Ölüm meleği. Peki nedir diyor. Yani önce bir e, ölümü tadayım diyor. Ölmek nasıl bir şey diyor. Sonra diyor cehennemi göster bana diyor. Sonra da cenneti göster diyor. Tabii önce ölümü tadıyor, nasıl bir şey olduğunu soruyor. Çok zormuş diyor. Tabii sonra cehennemi görünce bayılıp kalıyor bu tabii. Ee, sonra cenneti görünce içeri giriyor. Tabii bir daha da çıkmıyor. Sonra e, Azrail de diyor çıkman gerekiyor diyor. Diyor ben diyor tüm şartları yerine getirdim diyor. Nasıl yani diyor. Ölümü tattım diyor. Cehennemi gördüm diyor. Şimdi de cennetteyim diyor. Allah Teala'nın buyruklarını yaptım diyor. Yani düzgün bir hayat sürdüğümü zannediyorum diyor. Ee, Allah isterse diyor beni burada bırakır diyor. Tabii Allah Teala da buna bu şekilde izin veriyor ve bu orada kalıyor. Sonra tekrar aşağı inelim dünyaya. İnsanlar bunu o derece seviyor ki dünya üzerindeki tüm halklar. Yani doğudan tutun batıya kadar. E, bu yüzden de baktığınız zaman her yerde heykeller vardır. E, Hermes heykeli olsun, Buda heykeli olsun veya Amerika kıtasındaki diğer heykeller olsun. Yani hep heykeller Mısır'da Tot heykeli olsun. Yani bilgelik tanrısı veya onun gibi binlerce isim adı altında. Yani bunun sevgi, onu yani onu hatırlamaları için bir şeyler yapıyorlar ve bu zamanla nesiller değiştikçe artık o sevgi yerini değiştirmeye başlıyor. İnsanlar Allah'ı unutup bu sefer ona tapmaya başlıyorlar. Yani heykeline sevgiden ziyade Tanrı gözüyle bakmaya başlıyorlar. Olayları bu şekilde değiştirmeye başlıyor. Yani insanoğlu her zaman için hep bir şeye bir sebep yüklemek zorunda kalıyor. Yani kendini unuttuğu için e, ya da aslında problem de şuradan kaynaklanıyor. Atalarımız düzgün bir şeyler bize ifade etseydi yani bu dünya üzerinde ama belki sınavımız da bu şekilde olmazdı. Daha zor olabilirdi. Yani ana temel nokta gene her şey sevgiye ve saygıya dayanıyor. Yani neye inanıp inanmadığımıza alakalı. Her şey inanç. İnanç her şeyle, bir şeye inanmakla başlamanız lazım ki her şey daha güzel olsun. Eğer ki inanmıyorsanız zaten yapabilecek hiçbir şey yok. Diğer videolarımda e, her e, coğrafya için her gittiği coğrafyayla alakalı bölüm bölüm videolar hazırlamak istiyorum. İdris'le alakalı. Yani bu sadece bir kısa e, özetti. Yani bunları yazıp ve tekrardan not almak istiyorum. En başta Mısır'ın yapılışından diğer şehirlere, diğer ülkelerdeki yani diğer kıtalardaki şehirlere Atlantis olsun, Mu kıtası olsun dediğimiz e, veya Mısır yani tüm dünya üzerindeki yapılarıyla alakalı tek tek hepsiyle ince ayrıntılı açıklamalar yapacağım. Bu sadece bir özetti. Herkese çok selamlar, saygılar.